Bir önceki dersimizde kodlayıcılar ve kod çözücülerin ne anlama geldiğini öğrenmiştik. ABCD kodlayıcılarını Minecraft üzerinde bir devre tasarlayarak kod çözücüye çevirmiştik. Bu dersimizde ikili sayı üzerinden oluşan kod çözücüleri koda çevireceğiz. Yani eğer biz 001 anahtarlarını aktif hale getirirsek, diğer bir ifadeyle en sağdaki birinci basamaktaki anahtarımızı çalıştırır hale getirirsek, diğer iki anahtar kapalı olacak. A lambasının yanmasını istiyoruz. İkinci basamaktaki anahtarı açarsak diğer anahtarlar kapalı kalmak şartıyla o zaman da 010 oluşacağı için B lambasının yanmasını sağlayacağız. Yani bir önceki derste yaptığımızın tersini yapacağız aslında. Çok benzer adımlar ve devre yapısını kullanacağız. Ama mantıksal açıdan bazı farklar oluşacak ve bir takım sorunlar karşımıza çıkacak. İşte bu derste bu sorunları çözmenin yöntemini de öğreneceğiz. Evet, Minecraft üzerinden göstermeye çalışayım. Yine yukarıdan gösteriyorum. Evet, şu anda dersten önce hazırladığım devre yapısını görüyorsunuz. Bunun bir benzerini ikinci derste görmüştük zaten. O da şu sol tarafta. Bunu nasıl yaptığımı merak ederseniz bir önceki videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Bakın orada harfler, kodlayıcılar, yukarıda ise basamaklar vardı. Bu sefer tersini yapacağız dedim. Basamaklar sol tarafta, yukarıda ise harflerimiz var ve harflerin üzerine de lambaları yerleştirdik. Bu ne demek? Eğer bir rakamını görüyorsunuz sol tarafta. O ikilik düzendeki en sağdaki yani birler basamağını kasteden ifadedir. 2 ve 3 rakamlarını görüyorsunuz. Onlar da ikinci ve üçüncü basamaklar. Eğer biz o basamaklarda ikinci ve üçüncü basamağı anahtarlarını açmaz, sadece birinci basamağı açarsak böylece 001 kodunu üretmiş olacağız. Ve bunun için ne bekliyoruz? A harfinin, A kodlayıcısının lambasının yanmasını istiyoruz. Ben gerekli köprüleri çektim, kabloları hazırladım ve şimdi gelin birlikte A harfiyle başlayalım. 001 ile başlayalım. Şöyle aşağı inelim önce. Hatırlatmak amacıyla burada bir anahtarımız var. Bu anahtarı çalıştırdığım anda buradan akım gelecek ve bu akım sayesinde şuradaki meşale sönecek. Meşale sönünce yukarıdaki akım ortadan kalkacak. Biz de ayrıca tam buraya bir meşale daha koyuyoruz ki burada bir akım oluşsun. Sağ tuş. Evet. Meşaleler hep ters çalışıyordu. Bakın sağ tuşa bastığım anda bu anahtarı çalıştırdığımda elektrik akımı geldi. Aşağıdaki meşalemiz söndü. Bu meşale söndüğü için yukarıdaki akım da kapandı. Tersi çalıştığı için bu sefer buradaki meşale çalıştı ve gidip A harfine denk gelen lamba yandı. Biz şu anda 001'i gerçekleştirmiş olduk. Çünkü ikinci ve üçüncü basamaklarda herhangi bir elektrik akımı vermedik. Şimdi A'yı başardık. Bu oldukça basit. Bunu tekrar kapatalım. B harfi 010'dı. Bu yüzden B harfini yakmak amacıyla ikinci basamağın anahtarını çalıştırıyorum. Buraya akım veriyorum. Böylece aşağıdaki meşale söndü. B şu ikinci, evet, kablolu çizimin olduğu yerdir. Ben buraya bir meşale yerleştirirsem bu meşalede şöyle birazcık yukarıdan çıkıp bakalım. Bakın B harfini yaktı. Ve bu tarafta birinci basamak 0, ikinci basamak 1, üçüncü basamak 0. Böylece bunu da hazırlamış olduk. Şimdi gidelim. Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi C'yi yakalım. C'yi yakmamız için birler basamağında 1 yanması lazım.
İkinci basamakta yine birin yanması lazım ve bu üçüncü basamağın sıfır olması lazım. Yani şunu söylüyoruz. Bakın şimdi gidiyorum buraya. Birinci basamağı bir yapıyorum. İkinci basamağı bir yapıyorum. Üçüncü basamak sıfır. Yani bu ikisi yandığı anda C'nin yanması gerekirken bakın A ile B yandı. Şimdi aslında A ile B'nin iki basamakta açık olduğu için yanmaması lazım. Fakat biz birleri A'ya B'ye ayrı ayrı tasarladığımız için farklı bir şey yapmamız lazım ki bunlar sönsün, A ile B sönsün, sadece C yansın istiyoruz. İşte önemli problemlerden bir tanesi bu nokta. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Gelin buna adım adım bakalım. Arkadaşlar, bu konuyu anlatabilmek için ayrı bir örnek hazırladım. Şimdi bir kombinasyon ile şu lambanın yanmasını sağlayacağız. 4 tane anahtar var. Anahtarların yanlarında bloklar ve her birinde meşaleler var. Bu meşaleler akımı harekete geçiriyor ve şu meşalenin yanması engelleniyor. Bu lambanın yanabilmesi için 4 anahtarın da akım vermesi lazım. Çünkü V ile bağlı 4'ü birden elektrik verirse lamba yanar. Bakalım hala lamba sönük. Bakın 4'ünü birden yaktığımda ancak karşılarındaki meşaleler sönüyor. O meşaleler sönünce buradaki devre kesiliyor ve son meşale yanıp bizim lambamızı yakıyor. Peki bunu bir şifre gibi düşünün. 4 basamaklı bir şifre. 0101 şifresi olduğunu varsayalım. Şunları tekrar kapalı konuma getirelim. Lambamız söndü. Şimdi 0101'i çalıştırmak istiyorsam ben eğer gidip buradaki meşalelerden bunun sıfır olması istiyorum. Bunu kaldırmam gerekiyor buradan. Bir de evet bu basamağı da kaldırmam gerekiyor. Bunun yerine arkadan gelen enerjiyi aktaracak tekrarlayıcı koyalım. Evet. Bir tane de buraya tekrarlayıcı koyalım. Evet şöyle. Şimdi artık ilk basamağı açsam bile çalışmayacak. Bakınız 01 01 yaptık. Böylece lambamızın yandığını görürüz. Bir basamak daha getirirsem eğer lambamız sönecek. Yani şifre yanlış girilmiş olacak. O lamba sönecek. Ne yaptık? 0101 iki tane elektrik geliyor ve önlerindeki meşaleyi söndürdüğü için bu meşalenin yanması sağlanıyor. Eğer yanlış bir tane yakarsam o yanlış yaktığım karşısında meşale olmadığı için doğrudan elektriği son meşaleye aktarıyor ve bu sönünce tabii lamba da sönmüş oluyor. Evet böylece kombinasyon yapmayı da bu AND mantığının içinde görmüş oluyoruz. Tekrar bunu kapatıyorum. Hatta dördüncüye de bakalım. Yani bir tane daha bunu açık hale getirirsem lambamız yine sönecek. Hepsi açık olsa lambamız yine çalışmıyor. Yani sadece 0-1-0-1 kombinasyonunun çalıştığını burada gözlemleyebildik. Şimdi gelin kendi sistemimize geri dönelim ve nasıl bir kombinasyon ya nasıl bir köprü sistemi hazırlamamız gerektiğine bakalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz yapıyı kendi projemize uygulayacağız. Yalnız hem meşale mantığını kullanacağız. Yani meşaleler tersine çevirme hem de tekrarlama özelliğini kullanacağız. Bunun için köprülerimizde birazcık değişiklik yapmamız gerekiyor. Şöyle ki birinci köprüyle başlayalım. Bizim birinci köprümüzde tam şuraya bir kolon eklememiz gerekecek aşağıya. Mavi kolonu ekliyorum. Bunu da kıralım. Buraya bir adet tekrarlayıcı koyacağım. Yani bu tekrarlayıcıyı aşağıdaki yerdeki kablolardan bir adım öne koyacağım. Çünkü bu tekrarlayıcıya elektrik geldiği anda aşağıdaki akıma da etki edecek. Hemen bakalım. Bakınız birinci basamağa elektrik verirsem bu tekrarlayıcı
aşağıya da elektrik veriyor ve lambayı yakıyor. Eğer bu yukarıda kalsaydı, şunu silelim buradan. Tekrar buraya duvar örelim. Yukarıya çıkıp tekrarlayıcı buraya koyalım. Bakın aşağısı elektrik akımını almıyordu. Bu yüzden onu aşağıya koymam gerekiyor. Buradan siliyorum. Aşağının da aktif olması amacıyla buraya tekrarlayıcı koyuyorum. Hem aşağıya hem de devamına akım vermiş olacağız böylece. Ve bu işlemi yerdeki her çizginin karşılığına ya da yanına yapacağım. Şöyle ki inelim aşağıya. Şuraya mavi çizgimizden üst tarafını siliyorum ve bir tane tekrarlayıcı koyuyorum. Evet, devam edeceğim. Diğerlerini de yapacağız. Yukarıyı sileceğim. Tekrarlayıcıyı koyalım. Evet, böylece hepsine yerleştirdik. Şimdi aynı mantıkla diğer sütunlara da yapmam lazım. Ben onları tamamlayıp ekrana yansıtacağım. Evet, gördüğünüz üzere ben tek tek tekrarlayıcıları yerine yerleştirdim. Birinci anahtarımız açık olduğu için onda akım var. Bunu kapatalım. Şimdi A harfini yakmamız için üçüncü basamağın 0, ikinci basamağın 0, birinci basamağın 1 olması lazım. Bunu çalıştırdığımda burada akım var ve bu akım ilerliyor. A harfini yakması lazımdı. Bu hepsine gidiyor şimdilik. Şöyle yapalım bunu da engellemek için. Bunları akımlarını keselim. Şuraya sadece şu üstteki akımı da keselim. Bir meşale koyalım. Evet şu anda sönük hale getirelim hepsini. Bu tarafta temizliyorum. Şuraya bir tane meşale koyuyorum. Aynı şekilde buna da yapalım. Tekrar başa gidiyorum. Şimdi 001 olduğunda A'nın yanması lazım. Bu kombinasyonla şuradaki tekrarlayıcıyı temizliyorum buradan. Buraya bir duvar öreceğim. Sonra üstüne akım bağlantısını yapalım ve şuraya meşale koyalım. Meşaleyi koyduğum anda bu meşale sönüyor. Çünkü burada yukarıda akım var. Bu yüzden aşağıdaki devrede çalışmıyor. Ama buna karşılık en sona koyduğum meşale yandığı için lambamız yanıyor. Böylece 001'i çalıştırdık. Bunu kapatırsam eğer, bu arada diğer lambalarımız da sönük durumda. Bunu kapatırsam birinci lambamız da söndü. Bu sefer 2, 3, 4 yandı. Şimdi diğerlerini anahtarları yaptıkça bunlar da tekrar düzelecek. 010'u deneyelim. 010'da ne olacaktı? Üçüncü basamak 0, bu 1. Birinci basamak 0 olacak. Böylece biz B'yi yakmak istiyoruz. B'yi yakmak için B'nin hizasına gelen tekrarlayıcıyı temizliyorum. Buraya duvar örüyorum. Şuraya kablosunu çekelim ve bir adet meşale koyalım. Bu meşaleyi söndürünce tabii ki bakın B harfi de yandı. Şu anda CL'de yine kapalı. Peki 0, 1, 1 vardı. Üçüncü basamak 0, ikinci basamak 1, birinci basamak 1. Bunu yaptığımızda da C'nin yanması lazım. O zaman bunu da aktif hale getirelim. Bakalım şu anda hiçbirisi yanmıyor. Şimdi C'ye karşılık gelen yere gidip buradaki tekrarlayıcıyı temizliyorum. Yerine duvar örüyorum. Yukarıya çıkarıp bir kablo yerleştiriyorum. Bir de buraya tabii ki meşaleden yerleştiriyorum. Aynısını ikinci basamak için de yapmam lazım. Bunu temizledim. Buraya bir duvar ördüm.
ve meşalemizi koyuyoruz. Bu meşaleyi de koyunca artık C yanar hale geldi. Öbür tarafta 0, 1, 1'de akım var. Üçüncü basamakta herhangi bir akım yok. Şimdi son olarak 1, 0, 0 olursa, yani üçüncü basamak 1, diğerleri 0 olursa bunları kapatalım ve onu ayarlayalım. Bunu kapattım. Bakalım yanan bir şey var mı? Şu anda sadece 0, 0, 1 olduğu için A yanıyor. Bunu da kapatalım. Yanan var mı? Evet, bir tek dördüncüsü yanıyor. Şimdi hepsi kapalı, bir tek D yanıyor ama şimdi bunu ayarlayınca o da düzelecek. D'ye akım verelim. Evet, gidiyor. D'nin 1, 0, 0. Burayı temizleyeceğim önce. Yine bir duvar öreceğiz ve bir meşale koyacağız. Evet, bakın D'de artık sadece 1, 0, 0. Üçüncü basamakta 1 var. İkinci basamakta ve birinci basamak 0 aldığında D yanıyor. Şimdi tek tek deneyelim. D'de bir sorun yok. D'yi kapatıyorum. 0, 1, 0 olacak şekilde ikinci basamağı açtığımda B'nin yandığını görüyorum. Doğru. 0, 1, 1 C'nin yanmasına sebeptir. Evet. 0, 0, 1'de A'nın yanması için kullanılır. Hepsini yakarsam, hepsini açarsam lambalarımı, daha doğrusu anahtarlarımın hepsini açarsam bakalım ne olacak. Bakın hiçbirisi yanmadı zaten. Böyle bir şey tanımlamadığımız için kombinasyonlarımız arasında hiçbirinin yanmaması normal. Evet, bu dersimizde de farklı bir köprü mantığını görmüş olduk ve kombinasyon yapmayı görmüş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.